Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir video sizin için hazırladım. Ve topik gördüğünüz gibi bugün evde ders almadan bizim etrafında, belki siz tek başına yaşıyorsunuz. Yine de bu video sizin için uygun olacak. Tek başına evde hiç kimseyle konuşmadan nasıl İngilizceni geliştirebilirsin? Bir ders almayacaksın uzaktan ya da herhangi bir kişiden. Ama İngilizcen gelişecek. Size 5 ipuç vereceğim. Çünkü ben de şimdi Türkçemi geliştirmeye çalışıyorum. Ve tabii ki insanlarla konuşuyorum ama siz nasıl bunu başarabilirsiniz? İlk ipuç, bu herkes için her gün kullandığımız şeyler hakkında olacak. Bizim telefonlar. Her gün telefonunuz kaç kere dokunuyorsunuz? İlk bizim tavsiye telefon. Sizin telefon alıp dil değiştireceksin. Türkçe yerine İngilizce olacak. Mesela ben Türkçe öğrenmeye çalışıyorum. İngilizce telefonum yani dil kullanmıyorum. Türkçe kullanıyorum. Çünkü o zaman her gün bildirim ve her şey Türkçe bana gelecek. Demek ki her gün her telefonum kullandığımdan o kelimeler bana aklıma kalıyor. Kullanıyorum ve ben de kullanmak istediğimde kullanabilirim. Çünkü zaten her gün o kelimeleri görüyorum. Demek ki artık yabancı dil bana gelmiyor. Yani yabancı dil olarak bana gelmiyor. Sizin telefon değiştirebilirsiniz. Sizin bilgisayarda değiştirebilirsiniz onun dil. Yani bütün elektronik aletler mümkünse belki televizyon. Televizyon değiştirebilirsiniz onun dil ve her zaman bir şey seçmeye çalışırken o dil pratik hale getireceksiniz. Bizim ilk elektronik aletlerimiz, bütün evdeki elektronik aletlerimiz. İkinci, yine bu telefonla ilgili bir şey. Her zaman herkesi sosyal medya kullanıyor. Her zaman, her gün. Belki günde bir 10 defa telefonunuz dokunuyorsun. Ben çoğu zaman Instagram ve YouTube kullanıyorum. Ve bunu nasıl yaptım bana Türkçe öğretmek için bir sürü Türkçe paylaşan sayfaları takip ediyorum. YouTube kanalları abone oldum. Galiba şimdi bir 3-4 kanal oldu. Onları her gün bir şeyleri, mesela belki bir kanal haftada 2 kere paylaşıyor. Ama 5 tane takip ettiğim için belki bugün paylaşmış, izleyemedim ya da izledim. Yarın başka kanal paylaşacak, ertesi gün başka kanal. Siz de aynı bir şey yapabilirsiniz ve siz daha şanslısınız çünkü İngilizce paylaşan kanallar çok yani binden fazla. İsterseniz 10 kanal takip edebilirsiniz. Bütün gün sadece onlar izleyebilirsiniz. Netflix gibi. Sosyal medya. Çünkü herkes sosyal medya kullanır. Üçüncü, o da mesela şimdi çoğu insanlar sadece diziler izliyorlar. Sadece filmler. Siz diyebilirsiniz ben artık sadece İngilizce dizi izleyeceğim. Ve ne yapacağım? Mesela düşük seviye olsanız 6 yazlıyla başlayacaksınız ama bir intermediate ve üstü olsanız zorla kendini. Çünkü zaten o film izledikten sonra sınav yok. O zaman her şeyi net anlamak zorunda değilsiniz. O zaman ne yapacaksınız? İzleyeceksiniz, belki anlamadan skip geçeceksiniz. Ya da izlerken bir yerden kayboldun, sıkıldın, skip. Yeni dizi başla, yeni film aç. O zaman yavaş yavaş sizin dinleme pratik olacak. Ben de aynı bir şey yapıyorum Türkçemi geliştirmek için. Bu lockdown başladığında Mucize Doktor izlemeye başladım belki. Benim başka videolar izlediniz. Bunun hakkında bahsettim. Mucize Doktor izledim. Onu bitirdim. Daha çekecekler galiba. O bitirdim. Tatlı İntikam başladım. O da bitirdim. Ve Türkçe diziler aşırı uzun. 2,5 saat.
Ama yani her gün izlemeye çalıştım. Bazen çok meşgul oluyordu. Mesela bazı insanlar diyor ben yani mesela çocuklarım var, ailem var. Onlarla ilgilenmem lazım. Vakit bulamıyorum. Tamam. Problem yok ama en azından 20 dakikalık bir şey izle. Ama her gün o zaman ay bitince bir faydalı olacak. O dördüncüydü galiba. Evet, o dördüncü. Hayır, o üçüncüydü. Burada yazdım. Diğeri, mesela diyorsunuz, tamam, listening için listening için televizyon izledik, film izledik, dizi izledik, o güzel. Speaking nasıl yapacağız? Speaking, sizin telefon alacaksınız, önünde oturacaksınız ve bir konu hakkında konuşmak başlayacaksınız. Mesela başta diyeceksiniz ben başlangıç seviyedeyim. Sadece kendimi tanıtayım. Diyelim kendin bir durum uyduracaksınız. Diyeceksiniz diyelim bir otobüsteyim ve biriyle konuşmak istiyorum. Nasıl konuşacağım? Neler benim hakkında anlatacağım. Sonra anlatmaya başlayacaksınız. Başta zor, komik ve o video izlediğinde emin ol beğenmeyeceksiniz. Benim ilk videoları ben de diyordum. Evet bir video çekeyim. Çektim. Pek beğenmedim. Çok beğenmedim. Hiç beğenmedim. O video aslında YouTube kanalda ama bir sürü kere çektim. Tamam o paylaşmak için çekiyordum. Siz İngilizce öğrenmek için. Yani paylaşmayacaksınız. Çekeceksiniz bir yerde saklayacaksınız. İkinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün diyorsunuz belki tamam her gün ne hakkında konuşacağım yani konular bulamayacağım. Evet ama Google'dan gitseniz speaking questions yazsanız bir sürü sorular çıkacak. Bir sürü konular çıkacak. Ve belki diyorsunuz ben iş için öğrenmek istiyorum. Harika. Sizin işle ilgili neler anlatmak istiyorsun? Mesela ürünler satarken mi? Yani ürünler tanıtacak mısın? Yani bu ürün bu yapabilir, bunlar var. Tamam o ürün al ya da bir örnek belki o ürünler şimdi yanında değil. Bir şey al, anlatmaya başla. Diyeceksin tamam bu bizim böyle bir ürün. Bir özellikler var, bunu yapabilir, fiyat bu, garanti var ya da yok. Yani o ürün tanıtmaya başlayacaksınız. Ya da diyorsunuz ben işte sunum yapmam lazım. Tamam hazırla sizin sunum. Türkçe anlatacaksın gibi ama Türkçe anlatmayacaksınız. İngilizce anlatacaksınız. Onlar yaparak fark edeceksin. Bu eksik, bu yok, bu bilmiyorum. Buradan zorladım. Bu kelime nedir? Yani öyle kendini zorlanırken 30 gün bittikten sonra büyük fark göreceksiniz. O bizim dördüncü ipucuydu. Ya da yapabildiğimiz bir şey. Beşinci, mesela diyorsunuz tamam filmlerden bir şeyler öğrendim falan. Ya da bazı insanlar ben filmler sevmiyorum. No problem. Ders kitabı ben Google'dan yazdım. Ders kitabı tahmin ettim dedim. Galiba benim seviye B1 değil. Galiba B2. B2 ders kitabı, Türkçe ders kitabı yazdım Google'da. Ve bir sürü kitap çıktı. İndirdim. Baktım. Bu beğenmedim. Bu beğendim. O beğendiğim kitabı. Onunla başladım. Kitap galiba 200 bir şey sayfa var. Kitap her gün. Mesela bazen çok meşgulüm. O zaman ne yapacağım? Bir 5 sayfa. Böyle 1, 2, 3 yani üzerinde geçmeye çalışıyorum. Neden? Çünkü orada ben bilmediğim şeyleri ya da konuşma dil olmayan kelimeleri, kalıpları göreceğim. Film izlerken hızlı konuşuyorlar, geçebilir, anlamayabilirsin. Ama bir ders kitap varsa yavaş yavaş okuyacaksın. Demek ki orada bir şeyler okuyacaksın ve konu işlediği için. Çünkü orada mesela yemekle ilgili başladılar. Sonra kültürle ilgili oradaki kelimeler öğrendim. Sonra bir
evlenmekle ilgili, arkadaşlıkla ilgili öyle bir şeyler. Demek ki o benim çevredeki kelimeleri. Onları öğrenince demek ki konuşmak çok daha kolay gelecek. Bilmiyorum başka hangi konular var ama kitap beğeniyorum. Siz de aynı bir şey size tavsiye ediyorum. Çünkü ücretsiz kitaplar çok. Google'da ne yapacaksınız? Yazacaksınız. Mesela B1 diye düşünüyorsunuz. B1 ya da C1. C1 grammar book ya da C1 English book. So English book olsa belki yani o bir başlık değil. Bilmiyorum hangi kitap ama bir sürü kitap size yani bir özel isim olmak zorunda değil. Ve orada mesela bir konu karşılaştırdın. Ne yapacaksınız? Google'dan yazacaksınız bu konu nedir? Ve hatırlarsan bizim bir sürü YouTube kanalları takip ettikten sonra demek ki orada biz mesela o kitaptan o konu görmedik daha ya da o bir şey öğrenmedik. Ama o takip ettiğin kanal o bir şey üzerine yani karşılaştın. Diyorsun okey güzel bunu yapacağım. Bunu öğrendim. Yani yavaş yavaş bir puzzle gibi. Puzzle yaparken her zaman bunu söylüyorum. Puzzle yaparken nasıl bir şey? Puzzle yapmaya başlıyorsun. Yani demeyeceksin evet sırayla gideceğim. Hayır. Bazen bu parça yani olacak. Sonra diğer şeyleri bulmayacaksın. Diyeceksin tamam o orada kalsın. Bu tarafa böyle bir parçaları koymaya başlayacaksın. Sonra aşağıda, sonra burada. Sonra bütün puzzle böyle tam olacak. Ama sırayla gidemezsin puzzle yaparken. Bilmiyorum ben yapamam. Dil öğrenmek de aynı. Yani buradan başlaman gerekiyor. Ya da sadece listening yaparak ya da sadece yani yapamazsın. Belki buradan grammar öğreneceksin. Grammar nereden başladın? Belki geniş zamandan sonra if clause, sonra present perfect. Ama onlar öğrenerek sonra bütün dil bir parça olacak. Yani mesela okurken göreceksin. Have had. Have ve had. Neden have had dediler? Sonra öğreneceksin o kitaptan. Çünkü ders kitap indirdiniz. Film izlerken have had diyeceksiniz. Evet, bak böyle kullandılar. Başka yerde okurken göreceksiniz. Sosyal medya gezerken göreceksin. Diyeceksin, okey. Bu anlamaya başlıyorum. Anladım. Evet. Sen de konuşurken planlamadan, zorlamadan ağzından o kelimeleri, o kalıpları, o deyimler çıkacak. Yani böyle çok zorlamadan kendini. Arkadaşlar, videomuz bu kadar. Başka ipuçlar varsa sizden evden hiç ders almadan hiçbir şey yani hiç kimseyle konuşmadan nasıl dil geliştirebilirsin varsa yorum altında lütfen benimle paylaş çünkü ben de Türkçemi geliştirmeye çalışıyorum ve bazen o yaptığım bir şeylerden ben de bazen sıkılıyorum. Mesela dizi diyorum, evet yeter bunlardan ve yeni bir şey yapmak istiyorum. Yeni bir şey varsa sizden bana söyle. Ben de onu deneyeyim çünkü yani dil öğrenmek bitmez. Demem, evet konuşabilirim artık güzel seviyedeyim. Hayır. Ne kadar çalışıyorum, o kadar kendimi ifade edebilirim diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Umarım bu video sizin için gerçekten faydalıydı ya da size bir harekete geçirecek. Bilmiyorum o nasıl söylemeliyim. I hope you can get a practical plan out of this and get to business and start planning. Ve son kendinizle dikkat et ve şeyleri dil öğrenmek için kendinizle sabırlı olmalısınız. Bunu hiç unutma. Yani hata yaptığında ne yapmalısınız? Gülümse devam et. Yani kızsan ve desen ben aptalım, ben bunu çözemem, ben gerçekten kendin yani boş boşuna üzüyorsun çünkü o hiçbir yere götürmeyecek. Neyse arkadaşlar, goodbye. See you.
Take care of yourselves. Share with a friend. Don't forget to subscribe and like this video and comment. Bye-bye.